Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu güzel tulumun anlatımını detaylı olarak yapacağım. Tulumun hem kız hem erkek bebeklerimiz için uygun oldu. Ben bu rengi tercih ettim. Sizler kız renkleri ya da erkek bebeklerine göre renkler tercih ederek de yapabilirsiniz. Ben koton iplik kullandım. Sizler yine bebe yünü kullanarak da kış ayları içinde uygun şekilde yapabilirsiniz. Sadece düz örgüden ve ters örgüden oluşmakta, yeni başlayanların bile örebileceği çok güzel bir model çalışmamız. Şimdi koton ip kullandım. Koton ipim de Nako denim 100 gram 200 metre ölçüsünde. Renk numarası da aynı renkten örmek isteyenler için 11.587, %60 pamuk, %40 premium akrilik bir iplik. Dediğim gibi sizler ya koton iple ya da bebe yünleriyle örebilirsiniz. 5 adet düğme kullandım ve 4 numaralı şiş ile ördüm. Sizler yine elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. İpinizin inceliği, şişinizin numarası ölçülerimizi değiştirmekte. Ölçülerimiz ise en genişlik olarak 28 santim, boy ise 48 santim. 1 yaş, 1,5 yaş gibi ölçüsündeki bebekleriniz için gayet uygun bir ölçü oldu. 5 adet düğme kullandım. Tulumuma bacak kısmından başlayıp ilk önce ön parçalarımızı örüp daha sonra arka kısmı örüp tamamlayacağım. Videomu izledikten sonra siz de kolaylıkla yapabileceğiniz bir tulum çalışması olacaktır. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin lütfen. Şimdi tulumumuza bacak kısmımızdan başlıyoruz. Tulumumuza başlangıç aşamasında 4 numaralı şiş ve 28 ilmeğimize bacak kısmından başlıyoruz. Ve 28 ilmeğimizi bir düz bir ters olarak örmeye başlıyoruz. Ve toplamda şu ters ilmeklerden saydığımızda 9 sıra örmüş olduk. İpliğimiz koton iplik. Sizler yine bebe yünü tercih edebilirsiniz. Bebe yünü ile de kış için, koton iplikle de yaz için kullanabileceğiniz güzel bir tulum çalışması olur. Şimdi 9 sıra ördükten sonra ön yüzümüzdeyiz. İpliğimizi biraz fazla uzunca bıraktık bacak kısımlarımızı en sonda dikmek için. Ve şimdi ön kısımdan başlıyoruz. Düz örgüyle tamamen ön yüzde düz örgüyle 28 ilmeğimizi örüyoruz. ilmeğimizi düz bir şekilde örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Şöyle. Daha sonra arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta da 28 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu sırayı da ters olarak tamamlıyoruz. 28 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz. İlmeklerimi tamamladım. Tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde yine tüm ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde önden düz, arkadan ters olarak ilerliyoruz. Bacak kısmımız için
Toplamda 22 sıra öreceğiz. 22 sıramızı tamamladıktan sonra diğer bacağımıza başlayacağız. Diğer bacağımızı da aynı şekilde 28 ilmekle başlayıp 9 sıra lastik sırası ördükten sonra önden düz arkadan ters olarak 22 sıramızı örüp tamamlayacağız. Sonrasında iki bacağımızı birleştirme çalışması A kısmından yapacağız. İki bacağımızı tamamlayalım. Daha sonra ilerleyelim. Her iki bacak kısmımızı da tamamlamış oldum. Her ikisinde de ön yüzdeyim. Bu ikinci ördüğüm bacak kısmından biraz uzunca bir ip bırakıp kestim. Diğerindeki ipliğimiz hala duruyor. Çünkü buradan örmeye devam edeceğiz. Şimdi 22 sıra ördükten sonra 23. sırayı düz örgü ile örüyorum. Bacak kısımlarımızda herhangi bir artı çalışması yapmadık. 28 ilmeğimizi 22 sıra düz ördükten sonra tamamladık ve daha sonra 23. düz sıramızı da örüp A kısmına kadar geliyoruz ilk parçamızda. Ördüm. Daha sonra şu kısımda ilmek artışı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek artışımızı yaptık. Sonrasında diğer parçamızı alıyoruz. Diğer parçamızdan örmeye başlıyoruz. Diğer parçamızı da düz bir şekilde örüp iki parçamızı tamamlamış oluyoruz. Cümlem yarım kaldı. Şöyle burayı da tamamlayalım. Toplamda 28 ilmeğimizi de örüyoruz. Toplamda 28 28 56 7 daha 63 ilmeğimiz şişimizde olmuş oldu. Şimdi arka tarafa ters tarafa geçiyorum. Ters tarafta tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu A kısmındaki ilmeklerim de dahil. Gördüğünüz gibi çok kolay bir çalışma. Sadece düz örgü ve ters örgüden oluşmakta. Rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model. Şöyle sırayla örerim. Bu sırayı göstereyim. Ördüm. A'daki ilmeklerin olduğu yere geldim. Şöyle A'daki ilmeklerimi de ters bir şekilde 7 ilmeğimi de örüyorum. İlk başta biraz ilmeklere örmekte zorlanabilirsiniz. Şöyle 7 ilmeğimi örüp A kısmını da örmüş oluyoruz. Daha sonra
28 ilmeğimi diğer bacaktaki ilmeklerimi de örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayıp ön yüzümüze geldik. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bacak çalışmamız oldu. Şimdi yine ön yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzde tekrar ters olarak öreceğim. Tekrar ön yüze geleceğim. Düz olarak öreceğim. Yani toplamda 5 sıramı örüp A kısmındaki birleştirme çalışmamızdan sonraki 5 sıramı örüp tamamlayacağım. Daha sonra geleceğim. Çalışmamıza devam edeceğiz. A kısmını birleştirdikten sonraki 5 sıramı ördüm. Önden ördük. A kısmını birleştirdiğimiz sıra, arkadan tekrar ön, tekrar arka ve tekrar ön sıradaki ilmeklerimizi örüp tamamladım. Şimdi bu taraftaki parçamızı yukarıya doğru öreceğiz. Daha sonra diğer parçamızı. Şimdi başlayalım. Arka tarafa geçtik. 28 ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ilmeğimizi ördük. Daha sonra ilmeğimizi diğer tarafa atıyoruz. İpimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi düz bir şekilde örüp haroşa elde ediyoruz. Her iki tarafta düz ördük ve haroşa elde etmiş oluyoruz. Daha sonra geri dönüyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Diğer kalan ilmeklerimizi ise düz bir şekilde örüp tamamlıyoruz. Bu taraftaki ilmeklerimizi farklı bir şişe geçirebilirsiniz. Ben daha sonrasında farklı bir şişe geçirip bir parçayı, bir tarafı örmeye devam edeceğim. Sizler de aynı şekilde örgünüzü tamamlayabilirsiniz. 7 ilmeğimi haroşa ördükten sonra kalan 28 ilmeğimi de düz bir şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra örgümün arka tarafına geliyorum. Arka tarafında da yine 28 ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. ilmeğimi ters bir şekilde örmeye devam ediyorum. Daha sonra 7 ilmeğimi yine haroşa şeklinde örüp sıramı tamamlayacağım. 2, 4, 6, 7, 2 tane daha ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp tamamladım. Bu şekilde yukarıya doğru şu taraftaki bacak kısmımızı farklı bir şişe, bir ayraça, ilmek tutucuya geçirip
Sadece bu parçayla yukarıya doğru devam edeceğiz. Ön kısımdaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Diğer taraftaki 28 ilmeğimizi de önden düz, arkadan ters olarak örüp yukarıya doğru bu parçamızı tamamlayacağız. A kısmından itibaren yukarıya doğru örgümü devam ettirdim ve kenar haroşa kısımlarımızı 32 diş haroşa sırası olana kadar önden düz, arkadan ters ve kenar ilmeklerimiz, 7 ilmeklerimiz haroşa olmak üzere ördüm. 32 diş haroşa sırasından sonra yine önden ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıra sonuna geldim ve örgümün ters tarafına geçişimi yaptım. Şimdi kol altı kısmımızı ayarlayacağız. Daha sonra ön kısımlardan kesim çalışmalarımızı yapacağız. Kenar kısmımızda 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Ben ilmeklerimi, haroşa ilmeklerimi düz ördüğüm için hem önde hem arkada örünce haroşa ilmek elde ediyoruz. Ama sizler ilmeklerinizi ters yönde alıyorsanız her iki tarafını da ters örmelisiniz. 2, 4, 6, 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördüm. Daha sonra aradaki ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Ta ki sondaki 7 ilmek haroşa kalana kadar. 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Şöyle tamamlayalım. Hemen bakalım. 2, 4, 6. 7 ilmeğim var. 7 ilmeğim için ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra örgümün arka tarafına geliyorum. Yani düz yönüne çevirmiş oluyoruz. Kenarda 7 ilmek haroşamız var. Daha sonra ilmeklerimi köşede kol altında 7 ilmek haroşamızın olduğu yere kadar geliyoruz. Son 2 ilmeğimizi örmüyoruz. Kesim çalışmamızı kol altından yapmaya başlayacağız. Şimdi bakalım. 2 ilmeğimiz kol altındaki haroşa kısmından önce kalmış oldu. Şimdi şu 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru şöyle şu tarafa şöyle tekrar göstereyim. Soldan sağa doğru 2 ilmeğimi bir alıp örüyorum. Daha sonra yine 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar arka kısma geçiyoruz. Arka kısımda herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra ilmeklerimizi yönlerine göre örüp sıramızı tamamlıyoruz. İlmek kesim çalışmalarımızı sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi yönlerine göre örüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde tekrar geldim. 7 ilmek haroşamı ördüm. Öndeki ilmeklerimi şu köşedeki kol altındaki 7 ilmekten önce 2 ilmek düz kalana kadar tekrar ördüm. Ve yine burada ikinci kez kesim çalışmamızı yapıyoruz ve 7 ilmek haroşamızı örüp tamamlıyoruz. İkinci kez kesim çalışmamızı yaptık.
arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 4 6 7. Daha sonra ilmeklerimi yönlerine göre yine örmeye devam ediyorum. Ortadaki ilmekleri ters, yine en sondaki 7 ilmeğimizi haroşa ilmek olarak örüyorum. Tekrar ön yüze gelip tekrar 3. kez kesim çalışmamızı yapıyoruz. Böyle her ön yüzde kesim çalışmalarımızı yaparak ilerliyoruz. Sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde herhangi bir çalışmamız 2 4 6 7 yok. Böyle yukarıya doğru istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde kesim çalışmalarımıza devam edelim. Yukarıya doğru kol altından itibaren kesim çalışmalarımızı yapıp tamamladık. Toplamda 13 adet kesim çalışmamızı her ön yüzden olmak üzere yaptım. Şimdi şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğimiz kaldı. 23 ilmeğimizi şimdi 4 diş haroşa sırası öncesinde bağ kısmını yapmadan önce askı kısmımızı öreceğiz. İlmeklerimizi önden tamamını düz bir şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamladık ve arka tarafa geldiğimizde ilmeklerimizin yine tamamı haroşa ilmeklerle devam ediyor. Arkadan da düz bir şekilde örüyoruz. Her iki tarafı da düz bir şekilde ördüğümüzde haroşa elde etmiş oluyoruz. 4 diş haroşa sıramızı bu şekilde elde edelim. Daha sonra askı kısmımıza gelelim. Bu şekilde. 4 diş haroşa sıramızı yapıp tamamladık. Şimdi yaka kısmındaki ilmeklerimizi kesim çalışması yapacağız ve 9 ilmek kalana kadar bu işlemimizi devam ettireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde kesim çalışmamızı ilerletiyorum. Çok sıkı bir çalışma yapmayalım. Elimizi gevşek tutmaya çalışalım. Örgün kendini toplamasın. Şöyle. Kendi bildiğiniz yöntemlerle de kesim çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Dokuz ilmek kalana kadar bu işlemimizi devam ettiriyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 sonuncu ilmeğimizi de kestik. Daha sonra geri kalan 9 ilmeğimi askı bağcık çalışmamız için örmeye devam ediyorum. Daha sonra arka tarafa dönüyorum. Arka tarafta yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bağcığımızı haroşa olarak önden düz arkadan düz şeklinde ilerletiyoruz. 9 ilmeğimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Yakamızda bu şekilde kesim çalışmamızı yapmış olduk. Askımız için yukarıya doğru haroşa ilmeklerimizi örmeye devam ettim ve toplamda şu 4 diş haroşa sırası yaptığımız sırayla beraber 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diş haroşa sırası yaptık ve daha sonra yine örerek kesim tekniğiyle beraber ilmeklerimizin tamamını kapattık. Bu parçamızı da bu şekilde bitirdik, tamamladık. Diğer şişimizi, diğer ilmeklerimizi, diğer bacağımızdaki ilmekleri şişimize geçirdik ve şimdi o kısmı örmeye başlayacağız. Yine buraya bir pat yapacağız. Patımız için şöyle tığımızla beraber ipimizi alıyoruz ve bu kısma geçirip düğümlüyoruz. Düğümledik. Daha sonra ben tığla yapıyorum ama sizler şişle de yapabilirsiniz. Şu kenar ilk haroşa sırasındaki ilmeklerimizden ilmekler çıkartıp 7 ilmek patımızı oluşturacağız. Şu kenardaki, şöyle göstereyim. Şu kenardaki ilmeğimizi alıyoruz. Tığımızla beraber ipimizi geçiriyoruz şişimize. Tekrar sıradaki ilmeğimizi şu üst taraftaki ilmeklerden şöyle 2, yine üst taraftaki yerden şu üst taraftaki yerlerden şöyle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda 7 ilmeğimizi en alttaki ilmeklerimizden, haroşa sıramızdan çıkardık. Buradan bu tarafa doğru örmeye başlamıştık. Şimdi arka taraftan örgümüzün ters tarafından örgümüze devam edeceğiz. İlk 7 ilmeğimiz haroşa ilmek. İlk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra diğer ilmeklerimi aynı diğer bacağımda olduğu gibi bedenimize geçtiğimiz sırada A kısmından sonraki aşama gibi örmeye devam ediyoruz. 7 ilmek haroşa patımız, daha sonra ilmeklerimiz ters. Yine önden ilmeklerimiz düz, 7 ilmek haroşamızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu yine bu tarafta da aynı ilmek sayısıyla beraber kol altı kısmımıza kadar aynı şekilde öreceğiz. Bu kısımda farklılık olarak düğme iliklerimizi açacağız. Düğme iliklerimiz için de şu ilk diş sıramızı yaptık. Şimdi 3 diş haroşa sırası yapalım. Daha sonra ilk iliğimizi açalım. Sonrasına devam edelim. 3 diş haroşa sırası ördük ve yine burada ön taraftan ilmeklerimi örüp bu 7 ilmeğin kaldığı yere geldim. Burada da 2 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. Daha sonra 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonrasında 1 ilmek doluyorum ve 3 ilmek örüyorum. Örgümüzün arka tarafına geliyoruz. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Düğme iliğimi ördüğüm ilmeği de şöyle ilmek attığım ilmeği şöyle örüyorum. Böylelikle ilk düğme iliğimi oluşturmuş oluyorum. 2, 4, 6, 7. Daha sonra geri kalan ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Aynı diğer tarafta olduğu gibi burada da yukarıya doğru önden düz, arkadan ters 7 ilmek patımızla beraber örgümüze devam edeceğiz.
Aynı diğer taraftaki sıra sayısı kadar sıramızı yapacağız. Kol altı kesimimizin olduğu noktaya geleceğiz. Belli aralıklarla da düğme iliklerimizi açacağız. 11 diş haroşa sırası arayla düğme iliklerinizi açabilirsiniz. Aynı ölçüde yapıyorsanız, eğer daha uzun, daha küçük ölçülerde yapıyorsanız düğme ilik aralarınızı azaltmalısınız. Toplamda 5 düğme iliğimiz olacak. İlk düğmeliğimizi açtık ve bu şekilde yukarıya doğru örgümüze devam edelim. Sağ parçamızı örüp tamamladıktan sonra sol parçamıza başlamıştık ve 32 diş haroşa sırası kol altı bölümümüzün olduğu yere kadar örüp tamamladım. Düğme aralıklarını da belli aralıklarla 11 diş haroşa sırası arayla yapmaya devam ettim. 3 düğme iliği açtım. Sırayla yine sırası geldiğinde diğer düğme iliklerine devam edeceğim. Şimdi kol altı bölümümüze geldik. Kol altı bölümümüzde 32 diş haroşa sırası ördükten sonra ön tarafta yine 33. sıramı ördüm ve arka tarafta yine kol altı bölümünde 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüp kesim için hazırlayacağız. Şimdi örelim. İlk 7 ilmeğimi öreyim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa ördükten sonra ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sonda 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi yönüne göre örüyorum. Şöyle. Daha sonra ön sırada kesim çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdi bakalım hemen 2 4 6 8 9 kaldı. 2 ilmeğimi daha ters örüyorum. Daha sonra ipimi diğer tarafa aldım ve 7 ilmeğimi kol altımız için haroşa olarak örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra ön tarafa geliyorum. Ön tarafta yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 4 6 7 ilmek haroşamı ördükten sonra şimdi 2 ilmek düzümü öreceğim. İlk ilmeğimi çıkardım. İkinci ilmeğimi de bu şekilde çıkardım. Daha sonra ilmeğimin yönünü değiştirip düz olarak kesiyorum. Diğer ilmeklerimi yönlerine göre örüyorum. Sıranın sonunda yine 7 ilmek patımı örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra arka tarafta herhangi bir kesim çalışması yapmıyoruz. Arka tarafta da ilmeklerimi yönlerine göre örüp tamamlıyorum. İlk 7 ilmeğimi ve son 7 ilmeğimi haroşa örgü örüyorum. Aradaki ilmeklerimi ters örgü olarak örüp tamamlayıp tekrardan örgümüzün ön yüzüne geliyorum. Yönüne göre örüp arka sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde 7 ilmeğimi yine haroşa ilmek olarak örüyorum. 2 4 6 7. Daha sonra ilmeğimi şu şekilde çıkartıyorum. Diğerini de çıkartıyorum. Aradan bu şekilde geçirerek ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini bir örüyorum. Bu şekilde kesim çalışmalarımızı aynı diğer taraftaki olduğu gibi yapıp tamamlıyoruz. Yine düğme iliklerimizi belli aralıklarla açmaya devam ediyoruz. 5 adet düğme iliğimiz olacak.
Kol altı kesimimizi tamamlayıp örgümüze devam edelim. Kol altı kesimlerimizi de yapıp örgümü tamamladım. Diğer tarafımızı da toplamda 13 adet ilmeğimi kestim. Ve 5 düğme iliğini de yapmış olduk. Daha sonra yine ön tarafa geldim. Ön tarafta ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kesim çalışması yaptıktan sonra arka tarafta da düz örgü örerek haroşalar elde etmeye başladım. Ve toplamda 3 diş haroşa elde ettik. 4. diş haroşamızda ise hem kesim çalışması yapacağız hem de haroşamızı elde etmiş olacağız. Şimdi arka tarafa döneceğim. Bağcık kısmı için ilmeklerimi ters taraftan keseceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi de alıyorum örüp arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Böylelikle ne yapıyoruz? Örerek kesim tekniğiyle beraber ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bağcık kısmımızı oluşturacağız. Diğer taraftaki bağcık kısmımız için 9 ilmek bırakmıştık. Yine bu tarafta da aynı 9 ilmek bırakıp örmeye başlayacağız ve ön parçalarımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Daha sonra arka parçalarımıza geleceğiz. Arka parçalarımız için de bacak kısmından yine başlayacağız. Bacak kısımlarımız yine aynı. Daha sonra örgümüze devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha kesmem gerekiyor. Ve diğer ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Toplamda 9 ilmek örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğimi yukarıya doğru bağcık kısmımızı tamamlamak için ördük. Yakadaki ilmeklerimizi kesim çalışmasıyla beraber tamamladık. Şimdi bağcık kısmımızı tamamlayalım. Daha sonra ön iki parçamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi düz örgü olduğu için doğal olarak içe katlanıyor. Ama tamamladığımızda daha güzel görünecektir. Şu dikiş çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ve düğmelerimizi diktikten sonra. Şimdi bağcık kısmımızı tamamlayayım. Daha sonra arka bacaklarımız için, arka bacak çalışmalarımız için gelelim. Arka parçamızı da yine ön parçamızda olduğu gibi bacak kısmından başladım. Her iki bacağımı yine 28 ilmekle başlayıp 9 sıra lastik sırası ördükten sonra 22 sıra düzümüzü hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan örmeye devam ettim. 22. sıradan sonra ön yüzdeki 23. sıramı örüp ilerledim. Ve burada yine ön tarafta olduğu gibi burada da A kısmında ilmek artışı yapacağız. 7 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ekledim. Daha sonra diğer taraftan parçamızı alıp yine örmeye devam ediyoruz. Böylelikle iki parçamızı aynı ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da birleştirmiş olduk. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece ilmeklerimizin tamamını önden düz, arkadan ters olarak kol altı kesimine kadar örmeye devam edeceğiz. Kol altı kesimimizi de ön parçamızdan sayacağız. Arka taraftaki ilmeklerimizden, ters ilmeklerimizden sayarak kol altına geleceğiz ve saydığımız sıra sayısı kadar önden düz, arkadan ters olarak örüp sıralarımızı tamamlayacağız. Bacak kısmındaki ilmeklerimizi ördükten sonra A kısmındaki 7 ilmek ile bir bütün olarak arkamızı örmeye devam ettik. Ve toplamda 63 ilmek
ile beraber yukarıya doğru önden düz, arkadan ters olarak toplamda 69 sıra ördüm. Ve 70. sırayı da ön taraftan düz bir şekilde örerek ilerledim. Şimdi kol altı kesimimizi yapmadan önce ilmeklerimizin ayarlamasını yapacağız. İlk 7 ilmeğimi haroşa örmek için ters tarafta düz bir şekilde örüyorum. Ben haroşalarımı her iki tarafta da düz örerek elde ediyorum. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Daha sonra diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Sıra sonundaki 7 ilmek kalana kadar bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra ön yüzde kesim çalışmalarımıza başlıyoruz kol altı için. Son 7 ilmeğimize kadar ilmeklerimi ters ördüm ve son 7 ilmeğimi de haroşa ilmek örerek sıramı tamamlamış oldum. Kol altı için ilmeklerimizi ayarlamış olduk. Şimdi ilk kesim çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kesim çalışmamız için ilk 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra 2 ilmek düz üzerinden kesim çalışmalarımı yapacağım. İlmeklerimi şöyle alıyorum. Soldaki şişimi aradan geçiriyorum. Şu şekilde ve kesim çalışmalarımı yapıyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonunda 7 ilmek haroşadan önce 2 ilmek düzümüz olacak. Oradaki 2 ilmek düzümüzü de birlikte öreceğim. Tulumumuzun arka tarafında her iki taraftan hem sağdan hem soldan kesim çalışmalarımızı yapacağız. 7 ilmek haroşadan sonra ve 7 ilmek haroşadan önce olmak üzere. Şu ilk sırayı böyle birlikte dedim geçelim karşıya. Daha iyi anlaşılır olur. Şöyle sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ilerliyorum. Yine aradaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi burada 2 ilmek düzüm kaldı. 2 ilmek düzümü de şu şekilde. Soldan sağa doğru. Soldan giriş yapıyoruz. Kesim çalışmamızı bitiriyoruz. Sonra 7 ilmek haroşamı örüp tamamlıyorum. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyoruz kesim çalışması olarak. 7 ilmek sağda, 7 ilmek solda haroşamızı örüp ortadaki ilmeklerimizi ters örüp tekrar ön yüzde kesim çalışmasına devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm ve 2 ilmek düzümü şu şekilde çıkartıyorum şişten. Daha sonra soldaki şişten ara kısmına geçiş yaparak kesim çalışmamı yapıyorum. Sonda 7 ilmek haroşadan önce 2 ilmek düz kalana kadar örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sürekli olarak sadece ön yüzde kesim çalışmalarımızı yapacağız. Arka yüzde herhangi bir kesim çalışması yapmayacağız. İlmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Haroşa ilmeklerimiz haricinde.
Sıranın da tamamını göstereyim. Daha sonra zaten yukarıya doğru hep aynı şekilde ilerleyeceği için videomuzu da çok fazla uzatmayalım. Sonda 2 ilmek düzümüz kaldı. Şimdi 2, 4, 6, 7 haroşamız, 2 ilmek düzümüz var. Burayı da yine soldan öyle sağa doğru kesim çalışmamızı yapıyoruz ve 7 ilmek haroşamızı örerek sıramı ve kesim çalışmalarımı tamamlamış oluyoruz. Hem sağdan hem soldan birer ilmek keserek ilerliyoruz. Yani her düz sırada ikişer ilmek kesip ilerliyoruz ve toplamda ön parçalarımızda da yine 13 ilmek kesmiştik. Yani 13 ilmek sağdan, 13 ilmek soldan, toplamda 26 ilmek keserek ilerleyeceğiz. Tulumumuzun her iki taraftan kesim çalışmalarımızı yaptık ve toplamda 26 ilmeğimizi kesip tamamladık. Ve ilmek sayımız şu an 37 ilmek oldu. 37 ilmeğe ilmek sayımız düştüğünde, yani kesim çalışmalarımızı bitirdiğimizde, yine önden düz bir şekilde örüp ilmeklerimi tamamladım. Arkadan da yine düz bir şekilde örüp haroşa ilmeklerimizi elde ettik ve toplamda öndeki parçalarımızda olduğu gibi buradaki parçamızda da 4 diş haroşa sırası elde ettim. Yani 37 ilmeğimi 4 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi her iki tarafta bağcık çalışmamıza yapacağız. Bağcık çalışmamız ön taraftaki parçalarda 9 ilmekti. Yine burada da 9 ilmek olarak tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Daha sonra 10 ve 11. ilmeğimi de örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek örerek kesim tekniğiyle beraber ilmeklerimi kapatıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiyorum ve böylece kesim çalışmalarımızı yapıyoruz. Kesim çalışmalarımız için ortadaki ilmeklerimizi yine düz şekilde örerek kesiyoruz. Şöyle. Devam ediyoruz. Sonda 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Kesim çalışmamıza devam edelim. Bakalım kaç ilmek kaldı? 2, 4, 6, 8, 9. Son ilmeğimi de keselim ve toplamda 9 ilmeğimiz kaldı. Diğer kalan 9 ilmeğimi haroşa ilmek olarak örüyorum. Her iki tarafta 9 ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Şöyle gördüğünüz gibi ortadaki ilmeklerimizi de kesip tamamladık. Şimdi bu tarafı örmeye devam ediyorum. Haroşa 9 ilmeğimi haroşa ilmek olarak öreceğim. Ve bu şekilde bağcık kısımlarımızı tamamlayacağız. İlk önce bu taraftaki bağcığımızı tamamlayacağız. Daha sonra diğer bağcığımızı da öreceğiz. Diğer bağcığımız için arkadan ipimizi takacağız ters taraftan. Haroşa ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Ve aynı ön tarafta kaç sıra ördüysek yine burada da aynı sıraları öreceğiz. Ve şu 4 diş haroşanın başlangıcından itibaren 18 diş haroşa sırası örmeye devam edeceğiz. Arka parçamı da tamamladım. Şu bağcık kısımlarımızı da gördüğünüz gibi yapmış olduk. Ve şöyle arkamızı, bu iç yüzü bize gelecek şekilde koyuyoruz. Sonra ön taraflarını yapmıştık. Onu da üst tarafa koyuyoruz.
Biraz böyle düz olduğu için içeri bayağı kıvrılıyor. Şimdi şu dip kısmından, şu yan kısmından dikiş çalışmamızı yapacağız. Zaten diğer taraftaki bütün dikiş çalışmalarımız aynı şekilde ilerleyecek. Sizler de kendi yöntemlerinizle dikiş çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ben nasıl dikiyorsam o şekilde sizlere de göstereceğim. Şimdi şöyle bir sabitleme işlemi yaptım. Daha öncesinde ipimi uzunca bırakmıştım. Şimdi bir üstteki parçadan, şu ara kısımdan, ilk ilmeklerden şöyle girişimi yapıyorum. Daha sonra bu taraftaki yerden yapıyoruz. Karşılıklı olarak dikişimizi yapıyoruz. Sonra sıradaki yere geliyoruz. Daha sonra bir alt parçadan, bir üst parçadan, kenar ilmeklerinden şöyle girişlerimizi yapıyoruz. Yine tekrardan aynı yöntem. Yine bu taraftan. Bir bu taraftan ve böylelikle bitirmiş oluyoruz. Bir ters bir düz olarak ördüğümüz lastik kısmındaki yeri bitirmiş, tamamlamış oluyoruz. Daha sonra düz kısma geliyoruz. Düz kısmını da yine kenar ilmeklerimizden yine aynı yöntemle şu şekilde bir üst parçadan bir alt parçadan olmak üzere kenar ilmeklerimizden şöyle alttan girişimizi yapıyoruz, üstten çıkıyoruz. Bu şekilde yukarıya doğru dikişimizi tamamlıyoruz. Sizler kendi bildiğiniz yöntemlerle dediğim gibi yapabilirsiniz. Yukarıya doğru şu kol altımızdaki ilk kesim çalışmamızı yaptığımız yerdeki ilk haroşamıza kadar dikim çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra geliyoruz, yine bacak kısmındaki dikim çalışmalarımızı da yapıyoruz. Burayı da yine böyle karşılıklı olarak bir alttan bir üstten olmak üzere dikim çalışmamızı yapıp tamamlayacağız. Şöyle bir bu taraftan bir alttan, bir bu taraftan bir alttan, aynı yöntemle yani. Daha sonra yine geleceğiz, diğer taraftan dikiş çalışmamızı yapıp tamamlayacağız. Omuzlarımızda yine şöyle karşılıklı olarak ön yüzden birbirine bakacak şekilde dikim çalışmalarımızı yapıp tulumumuzdaki düğmelerimizi, 5 adet düğmemizi dikip tamamlayacağız ve tulumumuzun en son haliyle beraber sizlere göstereceğim. Tulumumuzun dikiş çalışmasını ve düğme dikimlerini tamamladık. Gayet şık ve güzel bir tulum çalışmamız oldu. Sizler de rahatlıkla videomu izledikten sonra örebileceğiniz bir çalışma oldu. Kız ve erkek bebekleriniz için istediğiniz renklerde ve ölçülerde yapabileceğiniz bir tulum çalışmamız oldu. Videomuz sona erdi. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.